Merhabalar, bu içerikte sizlere base inşanızı daha hızlı ve basit şekilde yapmanıza olanak sağlayacak hap bilgiler şeklinde bazı detaylardan bahsedeceğim. Umarım içerik işinize yarar. Lafı da fazla uzatmadan direkt olarak içeriye geçiş yapalım. Köprü yaparken belirli bir süre sonra destek hatası alınmasının yani daha fazla parça ekleyemiyor olmanızın temel sebebi köprünün altında yeteri kadar temel olmamasından kaynaklı dostlar. Bir temele 2 çatı parçası koyabilirsiniz. Köprünün uzunluğuna göre yeterli sayıda temel konulursa eğer istediğiniz uzunlukta köprüler yapabilirsiniz. Yani temel sayısı ne kadar artarsa köprünün uzunluğu da o kadar artacaktır. Köprüler yapacağınız zaman temelleri illaki köprünün altına koymanıza da gerek yok. 2 blok yanına da aynı doğrultuda temeller atarsanız eğer köprünüzü yine istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Tek gerekli olan şey köprünün başlangıç kısmındaki temelle bu 2 blok ötedeki temellerin bağlantılı olması gerekiyor. 2 blok mantığıyla tek bir sütuna bağlı istediğiniz büyüklükte yani yükseklikte dikey olarak yapılar yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken alta attığınız temeller yani 2 blok boşluk bırakarak yukarıya yapacağınız inşaatın boyutlarını ayarlamanız gerekiyor. Ayrıca yukarı inşa yaptığınızda yeteri kadar materyaliniz olduğuna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Benim bu konuda çok başım yandı. Bu 2 blok mantığıyla en başta üstünüzü inşa ederken planlama yapmanızı tavsiye ederim. Yani bir bölgeye yerleşmeden önce hangi binaları veya hangi eşyaları nereye koyacağınızı önceden planlayıp bu yapıları temellerle birbirine bağlamanız üst inşası konusunda işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Yerdeki yapılarınızı temelle birbirinize bağladığınız zaman dikey olarak yapacağınız yapıları da daha rahat ve hızlı şekilde yapabilirsiniz. Bu temelleri taş yollar olarak da düşünebilirsiniz. Hem görünüş açısından da daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Diğer sorunumuz ise ufak yükseltili alanlar yaptığınız zaman merdiven sorunları. Ben bu yapıları genelde üretim tezgahları veya pal yatakları için kullanıyorum. Bu tarz yerlerin daha iyi gözükmesi için önce merdiveni yapıp daha sonrasında üstüne temel atarsanız bu yapılar merdivenle temel birbirine bağlantılı gözükecektir. Bu sayede daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Ayrıca bu tarz ufak yüksek yapıları da daha büyük palların sorunsuz bir şekilde girebilmesi için yüksek tavan yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa sürekli olarak pallar buga girebiliyor. Engebeli bir arazide base inşası yapıyorsanız ve herhangi bir inşa yapıyorsanız bu fark etmez. Ufak tepelerin genelde temellerin bağlantı sorunları oluyor. Merdivenin yüksekliğini yukarı çıkacağınız zeminden çok az bir yükselti yapacak şekilde ayarlayın ve ardından sadece bir adet merdivenle bağlantılı bir çatı yapın ve sonrasında yine temeli seçip yükseltisini ve sağını solunu hizalayıp temeli koyduktan sonra bağlantı sağlamış olursunuz. Daha sonrasında istediğiniz şekilde yükseltiye istediğiniz kadar temel atabilirsiniz. Temel yapımına devam edebilirsiniz. Ayrıca üçgen duvarları da merdiven boşluklarını kapatmak için kullanabilirsiniz. Önce üçgen duvarları inşa etmeniz gerekiyor tabii ki de. Yani merdivenden önce üçgen duvarı yapmanız lazım. Bu şekilde merdiven boşluklarını kapatabilir ve daha hoş bir görüntü sağlayabilirsiniz merdivenler konusunda. Ayrıca mouse hareketiyle temellerin yükseklik ve alçaklığını biraz geriye çekildiğiniz zaman ayarlayabiliyorsunuz. Temelleri atarken yükseklik konusunda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Olabildiğince zemine bağlantılı olursa bu temeller, pallar daha rahat hareket edecektir. Çünkü en ufak bir yükseltide kafa yiyip sürekli bug'a girebiliyorlar. Herhangi bir yapı yaptığınız zaman bu yapılara eğer 3 boyutlu daha güzel bir görüntü katmak isterseniz savunma duvarlarını kullanabilirsiniz. Hem görüntü açısından daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz hem de dayanıklılıkları daha fazla olduğu için kalenizi, evinizi, deponuzu daha fazla korumanıza olanak sağlayacaktır. Ayrıca bu savunma duvarlarını bağlanma noktaları olarak da kullanabilirsiniz. Bu duvarlar nesnelerin içinden geçebildiği için istediğiniz yere istediğiniz şekilde koyarak duvarlarla bağlantı sağlayabilir veya boşlukları kapatabilirsiniz. Evet, benim sizlere inşa konusunda aktarabileceğim ipuçları bunlardı. Eğer sizin de bildikleriniz varsa bunları da lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ayrıca anlamadığınız veya Palworld ile alakalı başka soru ve sorunlarınız varsa açıklamalar kısmında bulunan Discord sunucumuza katılabilir ve sorunları paylaşabilirsiniz. Umarım içerik işinize yaramıştır. Eğer içeriği de beğendiyseniz abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ya da hepsini birlikte yapabilirsiniz. Yani takılın kafanıza göre. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.